Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle bu minik tavşandan öreceğiz. Bu minik tavşan yaklaşık olarak şöyle bakalım. Yaklaşık olarak 10-11 santim arası uzunluğunda. Yapılışı çok kolay, basit düzeyde bir tarif. O yüzden herkes keyifli bir şekilde örebilir. Şimdi bu tavşanı örebilmek için ben Kartopu Organika inceliğinde bir ip kullandım. Zemir rengine bunu, yani pudra pembesi tonlarında, burun ve kulak göbek detayları için bunu, burun içinde bunu kullandım. İsterseniz bu boynuna yaptığım aksesuar içinde siz de farklı bir renk kullanabilirsiniz. Yalnız ben bu iplerle örerken 1.75 milim dantel ipi dantel tığ kullandım. Oldukça ince bir uca sahip. Örgüyü biraz daha küçük ve sıkı hale getiriyor. Siz de yine küçük milimlerde ip kullanırsanız aynı sonucu elde edersiniz. Normal amigurumi iplerinizle 2-2-20 milimlik tığlarınızla örebilirsiniz. Biraz daha boyu büyük olur. Fark eden bir şey olmayacaktır tarifte. Daha kalın bir ip kullansanız daha büyük olacak. Ama ben bu ipleri ve tığ numarasını kullandım. Elimizdeki malzemelerimiz hazırsa hep birlikte örmeye başlayalım. Evet, ilk önce kafayı örerek başlayacağız. Kafa içinde yine bir sihirli halka yapıp sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamı ben şöyle yapıyorum. İpimi aldım, ucunu diğer ipin üzerine attım, tığımı geçirdim, ipimi çekiyorum. Önce bir kapatıyorum ipimi. Şimdi 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım. Örgümü sıkıca kapatıyorum. Kapattıktan sonra 6 kez artırıyorum. Yani her sık iğnenin içerisine çift batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Dilerseniz ilmek belirleyici koyun. Dilerseniz ipinizi şu şekilde atıp devam ettirin. Ben videoda kolay olsun diye ilmek belirleyici yerine ipimi atarak devam edeceğim. Dilerseniz siz ilmek belirleyici koyabilirsiniz. Şimdi şöyle yapacağız. Her zamanki gibi artırma yöntemlerimiz: bir sık iğne ör, bir artır, bitireceğiz. 2 sık iğne ör, bir artır, onu da bitireceğiz. 3 sık iğne, bir artırı bitirip 4 sık iğne, bir artırı örüp 6 sıra boyunca düz öreceğiz. Şu an her ilmeği çift battık. Şimdi 1'de 1, 2'de 1, 3'de 1, 4'de 1 diye artırıp tekrar düz bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Artırma işlemlerimizi uygulayalım. Bir tane ördüm. Bir tane artırdım. Bir tane ördüm. Bir tane artırdım. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum. Sıra sonuna geldim. Son artırmamı yapacağım. Sonra 2 sık iğne ör, bir artır yapıyorum. Bir tane düz ördüm. Bir tane daha düz ördüm. Yani tek ördüm. Üçüncüye çift battım. Devam ediyorum. Bir, iki, 3 ve 4.
Yine sıra sonuna geldim. Son ilmeğimin içerisine çift batıyorum ve turumu tamamlıyorum. Şimdi 3 tane sık iğne örüp 1 2 3 ördüm. Dördüncüye çift battım. Son turumuzda da 4 tane örüp birer tır yapacağız. Sonra da 6 sıra boyunca düz bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 6 sıra boyunca düz örgümüzü tamamladık. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 tur boyunca düz bir şekilde ördük. Artırmalarımızı tamamladık. Tamamladıktan sonra düz bir şekilde ördük. Şimdi ben kilitli göz kullanmayacağım küçük oyuncaklara. Siz kilitli göz kullanmak isterseniz not ediniz. 9. ve 10. sıralara gözlerinizi takabilirsiniz. Tam orta oluyor. Eğer 9'u 10 hoşunuza gitmiyorsa istediğiniz yere de takabilirsiniz. Şimdi kesme işlemi uygulayacağız. Yani azaltma işlemi uygulayacağız daha doğrusu. Bunu uygularken de azalttığımız yerde keskin çizgiler olmasın diye çiftli sayılarda azaltma işlemini farklı bir şekilde yapacağız. Zor değil. Şimdi anlatınca biraz karışık gibi geliyor da öyle değil. Şimdi 4'e kadar artırmıştık. Burada da yine artırdığımız kaza azaltma işlemi yapacağız. Şimdi sıra başıma ben ilmek belirleyicimi takıyorum. Taktım. Şimdi 2 sık iğne bir azalt yapıp sonra 4 sık iğne bir azalt yapıyorum sıra sonuna kadar. 2 tane ördüm. Azalttım. Bu arada doldurursunuz biraz azalttıktan sonra, unutmayın. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. Düz 1 3 4 4 tane ördüm. Bir tane azalttım. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda zaten 2 tane düz ilmek kalıyor. Onu da 2 defa örüp tamamlıyorum. Sonra 3 sık iğne ör, 1 eksilt yapacağız. Dört tane ördüm. 2 tane azaltıyorum. Bakın 2 tane sık iğnem kaldı. Hemen örüp 2 sık iğne ile turumu tamamlıyorum. İlmek belirleyicimi bir üst sıraya çıkardım. Şimdi 3 sık iğne ör, 1 eksilt yapalım. 1 2 İsterseniz bu azaltmadan sonra doldurun. Daha rahat olur doldurması. 3 tane ördüm. Bir tane azalttım. 1 2 3 azalttım. Evet, 3 azaltma işlemini de uyguladım. Şimdi 2 sık iğne ör, 1 eksilt yapıp sonra sayımızı 16'ya düşüreceğiz. Biraz dolduralım. Zaten kafamızı tam kapatmayacağız çünkü dikerek birleştireceğimiz için buna ihtiyacımız yok. Biraz doldurdum. Şimdi iki sık iğne ör. Bir azalt turumuza geldik. Şimdi çift sayıya geldiğimiz için yine bir sık iğne ör. Bir azalt. Sonra 2 sık iğne ör, bir azalt. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. 2 sık iğne ör, bir azalt. 2 sık iğne ördüm,
18 tane ilmek var. 16'ya düşüreceğim için 2 tane eksiltme yapacağım. Bir başta bir de sonda yapabilirim ya da bir başta bir ortada da yapabilirim. Şimdi başlarken bir tane azaltalım. Dokuz tane örelim, sonra bir tane daha azaltalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi bir tane daha azaltırsam 16 ilmeğe düşecek sayım. Sonra turun başına kadar örüyorum. Beş tane ördüm. Turumu tamamladım. İlmeğimi kaydırıp kapatıyorum. Dikmek için ipimi uzun bir şekilde keseceğim. Gövdede de uzun bırakabilirsiniz ama kafada uzun bırakınca sanki daha kolay oluyor gibi düşünüyorum ben. Uzun bir şekilde kestim ipimi. İpimi çıkartıyorum. Çıkardım. Şimdi iyice dolduruyorum. Kafayı bitirdik. Kafayla ilgili detayları da örelim. Kulaklarını örelim, burnunu örelim. Sonra kollara, bacaklara ve gövdeye geçelim. En sonunda dikerek tavşanımızı oluştururuz hep birlikte. Göz işlemesini de en son yaparız. Evet, tavşan için böyle bir kulak yapacağız. Kulağı sallanıyor bildiğiniz üzere. Yani kafaya böyle ortalarda bir yerde dikeceğiz. Kulakları aşağıya doğru sallanacak. Kulağımızın içine beyaz kullandık. Dışına da tavşanımızın zemininde kullandığımız pudra renk ipi kullandım. Çok kolay yapması. Şimdi beyaz ipimi alıyorum öncelikle. Beyaz ipimi aldım. 12 tane zincir çekiyorum. Önce kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincirimi çektim. İpimi tığımın üstüne alıyorum. Ay, net çıkıyor, net çıkmıyor. Niye öyle oldu? Birinciyi değil, ikinciyi de atlayıp üçüncüye 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 2 tane yarım trabzan yaptım. Yine ipimi aldım, yandaki zincirimin içine yine 2 tane yarım trabzan yapıp sıra sonuna kadar tek yarım trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 ve 8. Sona battım. Şimdi karşı tarafa geçmek için son battığım yerin içerisine 3 tane daha yarım trabzan yapıyorum. Toplamda o son ilmeğin içerisine 4 tane yarım trabzan yapmış olacağım. 2, 3. Bu benim rahat dönmemi sağlıyor. Döndükten sonra son 2 ilmeğe kadar yine sadece tek trabzan yapacağım. Son 2 ilmekte yine ikişer tane yapacağım. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Yaptım. Şimdi
son yarım trabzanımı yapıp şimdi kalan son 2 ilmeğin içerisine ikişer tane batıyorum. 1 2. Biraz geniş dursun da güya kulak sarkıntısı gibi olsun diye. 1 2 4 tane yaptım. Şimdi ilk baştaki zincirimin içerisine kaydırıyorum. Yanındakine kaydırmışım. Şuraya kaydıracağım. Kapatıyorum. İpimi kaçırdım. Kapattım örgümü. Hemen yandaki zincire yine girip bir tane çekip şimdi bekletiyorum tığımın üstünde. Diğer ten için kullandığım ipten alıyorum. Tutuyorum böyle. İki beyazın içinden geçirip beyazı biraz çekip sıkılaştırıyorum. Hemen yandaki zincirin içerisine 2 tane sık iğne yaptım. Hemen yandakine de 2 tane sık iğne yapıyorum. Yaptım. Diğer başa kadar sadece sık iğne örüyorum. Diğer başta son 2 tane zincirime gelene kadar düz bir şekilde örüyorum. Son 2 zincirime geldiğimde de yine buraya da ikişer tane batacağım. Şuraya, şu kapatma ilmeğim, şu son 2 tane ilmeğin içerisinde de yine çift batacağım. Sıra sonuna kadar teker teker sık iğne yapıyorum. Evet, bahsettiğim son 2 ilmeğe geldim. İkişer tane batıyorum. Battım. İkişer tane batıyorum. Battım. Son kalan beyaza batıp örgümü kapatıyorum. Bir tane de kaydırıyorum. Kapatıyorum örgümü. Biraz uzun keselim. Kulağa dikeceğiz ya. İp bırakmak gerekiyor. Arkada kalan beyazımızı da keselim. Kulağımız tamam. İki tane örmeyi unutmayınız. Kulaklarımız tamam. En son bitip dikiş işlemini yaparken hepsini birleştireceğiz. Şimdi burnumuzu da örelim. Burnumuzu ördükten sonra da vücut kısmına geçeceğiz. Evet, şimdi tavşanımızın burnunu da yaptıktan sonra gövdeye geçeceğiz. Yine burun için sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapacağız. 6 kez artırıp sonra bir kere de düz öreceğiz. 3 4 5 6 2 4 6. Kapattım sihirli halkamı. Hemen bir turda her ilmeğe çift batarak ilmek sayımı 12'ye çıkartıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 şöyle 11 şöyle 12 12 yaptıktan sonra bir sıra BLO öreceğim. Yani ilmeğimin arkasındaki kesiminden alıyorum. Önde bir çizik kalacak sırayla. Arkadan alarak turumu tamamlayınca burnumu da yapmış oluyorum. Şurada arkadaki kısımdan alıyoruz. Sıra sonuna geldim. Örgümü kapattım. Burnumuzun şekli oluştu. Hafif şöyle yassı. İpimi biraz uzun kesiyorum. Burnumuzu da dikeceğiz çünkü.
Şöyle temizleyelim. Evet, başla ilgili olan kulaklarımızı, burnumuzu ve kafamızı tamamladık. Şimdi gövdeye geçelim. Birlikte gövdeyi ördükten sonra en son dikerek birleştireceğiz oyuncaklarımızı. Evet arkadaşlar, kafayı, kulakları ve burnu bitirmiştik. Ayaklara ve kollara geçip sonra da gövdeyi öreceğiz. Gördüğünüz gibi kolu bu kadar minicik. Örmesi de çok basit. Ayakları da böyle minicik. Bunu da örmesi çok kolay. Şimdi yine ten rengi için kullandığımız iple kolumuzu örelim. Kolumuzu ördükten sonra da ayağımızı öreceğiz. Kolumuz çok basit. Yine ipimizi aldık. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğnemizi yaptık. Sıkıca kapatıyoruz örgümüzü. Bundan sonra toplam 7 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz. Aldım. Hiç artırma, eksiltme yapmıyorum. 1 2 3 4 5 6. İsterseniz ilmek belirleyici takın. Sırayı sayamazsanız. Biraz içe doğru bükülüyor. Onu tığınızın arkasıyla şu şekilde düzeltin. Şeklini. Sonra örmeniz daha kolay olacak. Bundan sonra 6 sıra daha öreceğiz. Karşılıklı birleştirip kollarımızı kapatacağız. Dikme işlemi uygulanmasın, örerken takalım diye karşılıklı birleştiriyorum. Daha kolay oluyor. Siz de o şekilde kapatırsınız. 3 sık iğne, karşılıklı 3 sık iğne ile kapatacağız. Düz bir şekilde 6 sıra örelim. Sonra da bacaklara geçelim. Yedi sıramı düz bir şekilde tamamladım. Şimdi şöyle sıra sonuna gelince öndeki sık iğne, tam karşısındaki sık iğneyi alıp ipimi çekip bir tane sık iğne yapıyorum. Öndeki sık iğneyi aldım, arkadakini aldım, çektim ve sık iğne yaptım. Son kez 3 tane yapıyoruz. 3 sık iğne ile birleştirip ipimi kısa kesebilirim. Zaten örerken birleştireceğiz. Kestim. Kolumu tamamlamış oldum. Elimde 2 tane kolum var gördüğünüz üzere. Şimdi ayak yapımına geçelim. Ayağımıza hafif şekil vereceğiz. Ayak yapımı içinde yine ten rengi ipimi aldım. Bu sefer sihirli halkanın içerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 2 4 5'miş pardon. 5 tane sık iğnemi yapıp sıkıca kapattım. Şimdi her ilmeği çift batarak artırma işlemi uygulayıp ilmek sayımı 10'a çıkartıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 4 6 8 10. Evet, ilmek sayımı 10'a çıkardım. Şimdi ilmek belirleyici takabilirsiniz ama küçük olduğu için ben ipi döndürerek yapıyorum. Şimdi 3 tane sık iğne ördüm. 1 2 3 tane ördüm. 4 kez üst üste artırma işlemi uygulayacağım. Yani bir ilmeğin içerisine çift batacağım. Bir tane yaptım. Yine şimdi ikinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Ve dördüncüyü yaptım. 4 kez artırma işlemi uyguladım. Yine sonda 3 tane sık iğnem kalıyor. 3 tane sık iğnemi de tek bir şekilde örüyorum. 1 2 3. Sıra sonuna geldim. Yine ipimi arkaya aldım.
bir sıra BLO öreceğiz. Yani arkadaki sık iğnemizin arkadaki ipinden alacağız. Aldım. 1 2 Gördüğünüz gibi öndekinden değil arkadakinden alıyorum. 3 Elimde toplam 14 tane ilmeğim var şu an benim. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Gördüğünüz gibi önde böyle çizgiler oluştu. Ayak tabanını oluşturmuş olduk. Bakın şöyle bir görüntüsü oluyor. Şu şekilde. Tabanı oluşturmuş olduk. Şimdi şöyle azaltma işlemi yapacağız. Artırdığımız kadar azalttım ben yine. Yine 3 tane sık iğne ördüm. 1 2 3 sık iğnemi ördüm. 4 tane artırmıştım. Bu sefer 4 tane azaltıyorum. Azaltmada da yine ilmeğin önündeki 2 ipi alıyorum. Kesiyorum. Bir tane aldım. İkinciyi de aldım. Sonra sık iğne yaptım. Biraz da çekiyorum şöyle aralarda seyreklik olmasın diye. Son kez eksiltmemi yapıyorum. 4 eksiltmemi yaptım. Yine geriye 3 tane sık iğnem kaldı. Onları da düz bir şekilde örüyorum. Kapattım. Gördüğünüz gibi hafif burun kısmı oluştu ayak için. Ayağı da çok sıkı doldurmadım. Yani doldurdum ama aşırı sıkı doldurmadım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Kolları zaten doldurmuyoruz. Şimdi devam edelim. Azaltma işlemimizi uyguladık. Şimdi yine bir tur daha azaltacağız. Ne yapacağız? Yine 3 tane sık iğne ördüm. 1 2 3 tane sık iğne ördüm. Evet. Bir tane daha azaltıyorum. İlmek sayımı 9'a düşürüyorum. Azalttım. Kalan ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. Toplam 9 tane ilmeğim kalmış olacak. 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğim kalmış. Şimdi buraya hafif bir elyaf koyalım. Ki sonra doldurması zor olur ayağı. O ön kısmın çıkıntısı da belli olsun diye. Burayı böyle hafif elyaf dolduralım. Bu fazla olmuş. Şöyle yapayım. Sonra yine biraz daha dolduracağım zaten. Bundan sonra yapacağımız hiçbir şey yok. 4 sıra öreceğiz. Sonra 2 ayağımızı birleştireceğiz. Şu ipi keseyim. Şimdi azaltma işlemlerimizi tamamladık. 9 tane sık iğnemiz kaldı. Yapacağımız şey 4 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örmek. Evet, 4 sıra boyunca örme işlemimizi tamamladık. Sıra sonuna geldikten sonra, yani sıra sonundan sonra ben 5 tane daha sık iğne ördüm ki diğer ayağıyla birlikte hizalamış olayım diye. O yüzden öyle yapalım. Bir zincir çekip birleştirelim. Çektim. Tur sonunda toplam elimizde 20 sayı olsun. Gövdenin şeklini verirken yine çektim, sık iğnemi yaptım. Bir tur boyunca örüyorum. 20 tane ilmeğimi toparlamış oluyorum. Sık iğnemi yaptım. Şimdi çektiğim zincire batacağım. Bir tane olduğu için görmesi zor oluyor. Arkadaki ipinden geçirip sık iğnemi yaptım. Hemen yandakine kayıp bir tane sık iğne yaptım. Evet, turumu tamamladım. Şu an elimde 20 tane ilmek var. Bir sıra örmüştüm. Bir ilmek belirleyici takayım ben de. Sıramızın sonu belli olsun. İlmek belirleyicimi taktım.
artırma işlemi uygulayacağız. 4 sık iğne ör, 1 artır yapacağız. 1 2 3 4 bir tane artırdım. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar 4 tane de bir artıracağım. Evet, 4 sık iğne ör, 1 artır işlemi uyguladım. İlmek sayım 20 idi. 24'e çıktı şimdi. 4 tane ilmek artırmış olduk. Bundan sonra yapacağımız şey 6 sıra boyunca düz bir şekilde örmek. Pardon, 5 sıra boyunca düz bir şekilde örmek. 5 sıra düz ördükten sonra yine 2 kez azaltıp boyun kısmındaki sayıyı elde ettikten sonra gövdemizi de tamamlamış olacağız. Şimdi hiç artırma eksiltme işlemi yapmadan 5 sıra boyunca düz bir şekilde örüyoruz. Tabii ki örerken doldurmayı da unutmayın. Kesme işlemi yaptıktan sonra doldurmak zor olabiliyor çünkü. Evet arkadaşlar, 4 sıra boyunca düz bir şekilde ördüm. Bakın şöyle biraz geliştirmiş olduk. Örgümüzü ilerlemiş olduk. Şimdi yapacağımız şey şu. 4 sık iğne ör, 1 eksilt yapacağız. 1 2 3 4 ördüm. Bir tane eksilttim. 1 2 3 4 1 eksilt. 1 2 3 4 1 eksilt. 1 2 3 4 ve 1 eksilt. Eksilttim. Bu arada ben biraz içinde doldurdum. Bacak kısmını. Şuraları sonra doldurmak zor oluyor çünkü. İsterseniz siz de öyle yapabilirsiniz. 4 sık iğne ör, 1 eksilt yaptım. Şimdi 3 sık iğne ör, 1 eksilt yapacağım. 1 2 3 sık iğne ör, 1 eksilt, 1 2 3 sık iğne ördüm, 1 eksilttim, 1 2 3 yine bir tane eksilttim. Son kez 1 2 3 ve eksilt. Evet. Şimdi kollarımızı da takalım. Biraz dolduralım. Evet, ilmek belirleyicimizi de üst sıraya taşıyalım. Şimdi kolu takacağız. Kolu da hemen bir sık iğne öreyim. Ördüm. Bekliyorum. Kolumu alıyorum. Tutuyorum. İkisini birlikte öreceğim şimdi. Kolun sık iğnesini aldım tığımın üzerine. Hemen sıradaki sık iğneye battım. İpimi çekip aynı anda sık iğne yapıyorum. Yine ikinciyi aldım. Hemen yandakine battım. Sık iğne yaptım. Kolun sık iğnesini aldım. Gövdenin sık iğnesini aldım. İkisinden de geçirip kapattım. Ve kolumu gördüğünüz gibi vücuda birleştirmiş oldum. Şimdi diğer kolu yapacağız. 1 2 3 4 tane sık iğne örüyorum. 3
3 tane burada yapacağım. Öne de 4 tane sık iğne bırakmış olacağım. Hatta 4, evet 4 hizalayalım şöyle. Tamam, kol takabiliriz şimdi. Diğer kolumu alıyorum. Diğer kolumu da birleştiriyorum yine. Ben bir tane birleştirdim. Şimdi ikinciyi aldım. Hemen bedendeki sık iğneye battım. Çektim. Sık iğne yaptım. Sonuncuyu aldım. Hemen yandakine battım. Sık iğne yaptım. Sonra kalan 4 ilmeğimi de örüp 2 3 4 kollarımı da bu turda birleştirmiş oldum. Şimdi biraz dolduracağım gövdeyi ben. Evet, kolları birleştirdik. Birleştirdiğimiz sıranın üzerine bir tur daha 16 tane sık iğne örüp gövdemizi de tamamlamış oluyoruz. Gövdemizi tamamladıktan sonra da tavşanımızı birleştirmesi kalıyor sadece. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldik. Zaten gövdede uzun bir ip bırakmıştık. Kafada ip bırakmıştık. Kafamızın da sayısı 16 idi. Gövdemizi de öyle şu şekilde kaydırarak kapatıyoruz. Ben bir tane de zincir çekiyorum. Yani şöyle sıkılıyorum. Kaydırıp sağlam olsun diye. Buradaki ipimizi kısa kesebiliriz. Dediğim gibi kafada uzun bırakmıştık zaten. Şöyle biraz kestim. Şimdi iyice gövdemi doldurayım. Evet, gövdemizi tamamladık. Şunu da şöyle geçireyim. İçeride kalsın. Dikerken. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Kulakları birleştireceğiz. Şuraya da yine beyazla bir göbek kısmı oluşturacağız. Kulağın içine yaptığımız gibi yapacağız. Onu da yaptıktan sonra tavşanımızı dikeceğiz. Şimdi yine beyaz ipimizi aldık. Beyaz ipimi aldım. 5 tane zincir çekiyorum. Sıkıladım. 1 2 3 4 5. Hemen yandakine sık iğne yapıyorum sıra sonuna kadar. 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Zincirimin karşı tarafına geçeceğim. Buraya bir tane daha sık iğne yaptım. Rahat dönebilmek için bir tane daha yaptım. Toplam 3 tane sık iğne yapmış oldum. Kalan 3 sık iğneyi de 1 2 3 ördüm. Hemen kaydırıyorum. Burayı bu şekilde kapatıyorum. Bir tur daha öreceğim. Bir çift battım. 2 tane tek ördüm. Bir tane daha tek ördüm. Buraya çift batıyorum. 1 2 3 4 5
6. Yine karşısına çift batıp sıra sonuna geldiğim için burayı da kapatıyorum. Bunu şöyle göbeğine dikeceğiz. Şu şekilde. İpimizi uzun keselim. Dikme payı kadar. Kafamız burada. Kulaklarım burada. Burnum burada. Gövdem de burada. Şimdi hepsini sırayla dikelim. İsterseniz kafayı dikmeden önce kafanın aksesuarlarını dikiniz. Evet arkadaşlar, dikiş işlemlerinin çoğunu tamamladım. En son burun kaldı. Burunu yapmak için de önce gözleri işleyeyim diye düşündüm. Göstermesi daha kolay oluyor. En sonunda burnumuzu dikeceğiz. Burnumuzu dikerken de şöyle içini doldurmayı unutmayınız. Biraz dolgun duracak burun çünkü. Uzun durduğunda tavşandan ziyade hani köpek ifadesi veriyor. O yüzden şöyle içini doldurarak dikmenizi, iki gözü ortalayarak öneriyorum. Sonra burnunu yapacağız zaten. Ya ten renginde kullandığımız bir iple ya da pembe bir iple yapacağız. Şimdi gözleri yapmak için 2 tane ipe ihtiyacımız var. Biri siyah, biri beyaz. Gördüğünüz gibi beyazla hafif yanlardan işleyip göz detayı vermiş oluyoruz. Siyah ipimizde yine gözleri ortalayarak 1, 2, 3, 4 tane sık iğne boşluğu bırakarak 3 kez geçtim iğneyle. Bir alttaki sık iğneden girdim, üsttekinden çıkıp 3 kere siyahı dolandırıp yan tarafa da aynısını yaptım. Sonra beyazla bu gözleri işledikten sonra da şöyle yapıyoruz. Bir turda beyazla geçiyoruz siyahın üzerinden, şöyle kenarından şöyle yine aynı yerden çıkacak şekilde, battığımız yerden çıkacak şekilde beyazla da yapıyoruz. Şunu biraz çekeyim. Şöyle iğnemizin ucuyla da dağılan kısımlar varsa düzeltebilirsiniz ipin. Kenarına getiriyoruz iyice siyah ipin. Siz isterseniz kilitli göz de kullanabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Ben kilitli gözüm yoktu, küçük işleme yapmaya karar verdim yaparken. Yandan taktım, geçirdim beyazımı. Gördüğünüz gibi. Bir tane de üstten geçireceğim. Hemen şu sık iğnenin ortasından çıkacağım. Biraz sivri, ucu sivri bir iğne kullandım. Pot iğne kullanmıyorum gözü yaparken. Çünkü ince işleme gibi durması gerekiyor. Gördüğünüz gibi çıktım. Gözün içinden. Bir de düz geçeceğim. Şöyle yukarıdan çıkartayım iğnemi. Sonra beyazla zaten işim bitmiş olacak. Gördüğünüz gibi 2 tane beyaz çizgi oldu. Şöyle baktığınızda da göz şeklini vermiş oluyoruz. Siyahlar çok çiğ durmamış oluyor bu durumda. Yukarıdan bir yerden beyazı çıkartıyorum. Çıkarttım. Kesiyorum. Siyah ipimle de işim bitmişti benim. Düğüm de atmıştım. Yine size de göstereyim. Bakın son kez bitirdiğimde düğüm atıyorum ben. İyice dibinden kesiyorum. Sonra da bunu yüzün içine itip saklıyorum. Düzeltiyorum şöyle. Gördüğünüz gibi şekli oluştu. İsterseniz kaş da yapabilirsiniz. Kirpik de yapabilirsiniz burada. Kirpik yapmak için de yine gözün bu kısmına batıp burada şu şekilde çıkıp şöyle ufak bir kirpik yapılabilir. Buradan yukarıdan yine çıkıp 2 tane çizgi bırakabilirsiniz. Bir de şu gözün üstü düz dursun diye şöyle bir işlem yapalım bence. Şöyle şuradan çıkalım. Hemen yandan.
Yandan çıktım. Biraz daha çekeyim ipimi. Hemen gözün dibindekinden batıp şuraya şöyle düz bir çizgi çekeyim. Çok minnacık bir çizgi. Yine aynısını diğer göz içinde yapıyorum. Hemen çıktım. Yandakine battım. Yukarıdan çıkayım. Ve işlemimi tamamlayayım. Çok minnacık. Bakın. Daha iyi bir ifade görüntüsü oluşturdu. İpimi kesiyorum. İşlemi tamam. Şimdi bir de burnu dikelim. Tavşanımızı tamamlayalım. Evet, burnunu da dikme işlemlerini tamamladım ben, gördüğünüz gibi. Hafif şöyle bombeli oluyor. Size dikerken öyle dikin. Ona dikkat edin dikerken. Şimdi burnumla ben böyle bir pembeyle yapalım istedim. Ama ten rengi için kullandığınız ipten de kullanabilirsiniz. Ama biraz burunları belirgin oluyor tavşanların, daha iyi duruyor diye. Bu renk kullanacağım. Bir miktar kesiyorum. Pembe ipimden iğneme geçirdim. Bir de düğüm atayım arkasından. Yaptım. Şöyle aşağıdan bir yerden girip yukarıya burnun tam ortasından çıkmaya gayret ediyorum. Evet. Şöyle baktığımda ortalamış oluyorum. Siz de ortaladıktan sonra bir tık daha aşağıdan tam orta delikten çıkalım ki üçgen bir şekil vereceğiz. Onu tam anlamıyla verebilelim. Şöyle burnu bir düzelteyim. Evet, çıktık arkadaşlar. Şöyle şuradaki sık iğneden değil, şuradaki sık iğneden çıkıyoruz. Üçgen bir şekil vereceğimiz için hafif yan batıp aynı delikten çıkıyorum. Çıktım. Şimdi şöyle hafif yanına yatıyorum. Yine aynı delikten çıkıyorum. Şimdi tam karşıdan batıyorum. Bazen zor olabiliyor sık iğne deliğine denk gelmediğinde. Yine aynı delikten çıkıyorum. Çıktım. Şöyle yana itelim. Sonra kaydıralım yine bu şekilde. Battık. Çektik. Son bir tane daha hemen yana batalım. Yana battıktan sonra şu karşıdan çıkalım. Beş kez uyguladık bu işlemi. Şu üzeri düzgün dursun diye de şöyle geçelim. Tam yandan batıp yine aşağıdan çıkalım. Şimdi ipime yine bir düğüm atıyorum. Kesiyorum. Bunu saklayacağım şimdi. Evet arkadaşlar, tüm dikiş işlemlerini, işleme işlemlerini tamamladık. Tavşanımızın son hali bu şekilde, gördüğünüz üzere. Bir tek atkısı kalmıştı ya da işte boyunlu, her ne diyor dersek adına fark etmiyor. Oradaki dikiş izlerini kapatsın diye ben böyle küçük bir aksesuar ördüm. İsterseniz örmeye de bilirsiniz ama ben yine de tarifini vereceğim. Çok basit çünkü.
Sonra videomuzu tamamlamış olacağız. Ayrıca ben örerken kulakları yanlara doğru düşük olduğunu görmüşsünüzdür. Burada işlem yaparken kulaklar dik olduğunda zor oluyordu. Ben o yüzden yanlara sabitlemiştim onları. Daha sonra çıkarıp ipleri iğne ile birlikte karşılıklı geçirip kulağı bu şekilde bu hale getirdikten sonra kafa kısmına diktim. Yine siz de 1, 2, 3, 4. hizaya kulaklarınızı dikebilirsiniz benim gibi. Ama önce alt kısmı birleştirin ki bu üçgenlik görüntüsünü versin. Şimdi bunları bitirdikten sonra da boyunluğumuzu örelim hep birlikte. Evet, atkımız için kullanmak istediğiniz ipi alıp 18 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 zincirimi çektim. Yapacağım işlem çok basit. Hem yan taraftaki yere sık iğne yaptım. Hemen onun yanındaki zincirin içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzan yapıp 1, 2 tane, bakın şöyle ölçüyoruz. 2 tane zincir atlayıp üçüncüye sık iğne yapıyorum. Yaptım. Sonra yine ipimi aldım. Yandaki zincirin içerisinde yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar tekrar edeceğimiz işlem aynen bu şekilde. 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir atlayıp üçüncüye yine sık iğne yaptım. İkinciye de sık iğne yapabilirsiniz bu arada. Yine aynı şekilde ipimi aldım. Hemen yan tarafa 3 tane ikili trabzan yaptım. Üçüncü ilmeğime üçüncü zincirin içerisine yine sık iğne yaptım. Ve son kez 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen üçüncü yani son zincirimin içerisine sık iğne yapıp şöyle bir görüntü elde ediyorum. Boyunluk için. Şöyle biraz ipimi çıkartayım. Biraz uzun keserseniz arkadan bağlamak için kullanılıyor. İyi oluyor. Şöyle boyunluğumuzu taktık. Bakın böyle bir duruşu oluyor. Şu şekilde. Burnuyla da uyumlu oldu aslında. Pembe. Siz de istediğiniz renklerde örebilirsiniz. Böylelikle tarifimizin sonuna geldik. Umarım keyifli bir örgü süreci olmuştur sizin için. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olup bana destek olmayı unutmayın. Yine sorularınız olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ayrıca ördüğünüz oyuncakları Instagram hesabınızdan Ezo Handmade etiketiyle de paylaşırsanız ben de görmüş olurum. Şimdilik hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.